Hocam Türk musikisinin İstanbul tavrı Kur'an tilavetinin son temsilcisi rahmetli İsmail Biçer Hoca Efendi'nin nadir bir kaydı bir hicamız şu andaki herkesin dinlediği isimdir. Hadi bakalım. Çok istemiştiniz gene bundan. Hemen bakalım. İsteyenler Kur'an tilavetleri tabii ki. Bakalım. Merhum Üstad Hafız İsmail Biçer Ali İmran Suresi 144-148. ayetler. Eski bir kayıt. Euzubillahimineşşeytanirracim. Zaman zaman hızlı geçeceğim arkadaşlar. Giriş kısmı. Beste do diyezden başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman zaman böyle ton kontrol yapıyorum arkadaşlar. Pek çok arkadaşımız bana şöyle yazıyor. Hocam işte sen müziğe bakıyorsun, bundan müzikle okunmaz, bunlar şöyle okunur. Arkadaşlar cami musikisinin yani dini musikinin içindeki zaten %60'ı 70'i musiki yani müzik bilgisidir. Bu sadece bir kulak dolgunluğuyla veya olan bir şey değil, bu bilgiyle olan bir şey. Bilerek kontrol ediyorum. Çünkü zamanla şöyle oluyor. Başladıkları tonun üstüne çıkıyorlar kontrolsüzce. Yani farkında bile olmadan sürekli okuyan kişi tizleşmeye başlıyor ve bir süre sonra o kadar tizleşiyor ki okuyamıyor artık o tonda. Genelde bütün eğitimlerin içinde başladığınız tona müzik kulağınızdan sadık kalmak diye bir beceri vardır. Bunu yapabilen de var, yapamayan da var. Yapamayanın işi çok zor. Yapabilen ise buna sadık kaldığı sürece çok iyi bir okuyucu olduğu anlamına geliyor. Bilginiz olsun. Do diyez gidiyor. Biraz ilerleteceğim biraz sonra. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Giriş best tonlar. Kapalı ağız. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Yarı burun nazal okuma da var ama yarı sanki şu biraz ön bölgelerde de parlatıyor gibi. Yani tamamen burundan gelmiyor ses. Bu sayede tizleri çok açık oluyor böyle bu tarz okuyucuların arkadaşlar. Aksi takdirde sadece burundan okursanız yani hiç işin içinde ön bölgedeki diğer pozisyon yerleri yoksa sadece burundan çıkıyorsa sesiniz tizleşemez. Biraz bu alt bölgeleri de kullanabiliyorsanız tiz bölgeleriniz daha açık olur. İleri alıyorum biraz. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ. Arada kontrol yapacağım. Yine do diyezde sağdığız hala. Daha ileri gidiyorum. Başını alalım. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Tek nefes gördüğünüz gibi. Sonuçları temiz ve ses bakın nazal da değil. Bu artık gittikçe güzel pozisyona oturmaya başladı. İşte bu sayede İsmail Hoca'nın ne kadar geniş bir rengi olduğunu göreceksiniz. Okuması zaten onu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben sadece teknik olarak açıklamaya çalışıyorum ama son derece bana, kulağıma çok çok güzel geliyor. Aralarda uzun beklemeler, nefes kontrolünü iyi ayarlamalar. Çünkü epey uzun nefes pasajlarıyla gidiyor hep.
nefesini dinlendiriyor, kendini dinlendiriyor. Aldı. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. İşte bu bölge Tizbe'nin sol. Tam geçiş notları yavaş yavaş ve bu notlara geldiği zaman sesi ağız içinde bulduğu büyük bölgeye yerleştirdi. Pes seslerinde de bunu kullanıyordu. Tiz seslerinde de hala devam ediyor. Eğer burunda kalsaydı ne olurdu? Diye kalmaya başlayacaktı ve bu ses tizleşmeyecekti. Fakat hafif açık ağızla ve üst çatıyı sanki büyük ağız kullanır gibi, sanki cami kubbesi gibi kafanızı düşünün. Bu sesi bu bölgeye açık ağızla oturtuyor ve kendi ağzı içinde bir akustik alan yaratıyor. Bu oluşan alandan ses dışarı çıkıyor ve son derece rahat tize ulaşıyor. Bakın müthiş güzeldi. Tekrar edelim. Bakın buyurun. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. Ve tuttuğu harfler çok zor. İ harfini tuttu. İ harfi, yani bizdeki İ, I, bu tür harfleri tutmak daha zordur. Tizle. Son derece sağlıklı bir sesi varmış hocamızın. Onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi hep geçen haftalarda da söylüyorum yayınlarda. İ gibi bazı harfleri böyle sesleri tutmak için hem iyi diyafram gerekir. İkincisi çok iyi çalışmak gerekir. Üçüncüsü sağlıklı bir sese sahip olmanız gerekir. Eğer sesinizde sigaranın, başka şeylerin, yorgunluğun, işte ne bileyim reflünün, bir sürü şeyin etkisi varsa çıkmaz o sesler. Mümkün değil. Hep boğazınızda katar yapar. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Mükemmel. Si bemol. Ve tek nefesin sonunda. Yani arada bir nefes alıyor gerçi ama orada sonda yaptığı o iyi harflerini özellikle oturtması ve tam bir tenor olduğu o kadar belli ki müthiş pozisyon tutuyor. Ağzını açtığı yerlere dikkat edin arkadaşlar. Hep bir açıklıkla gidiyor. Hiç daralmadan hep o ilk bulduğu yeri ağız açarak buluyor. Sonrasında da onu hep koruyor. Hiç tam kapanmıyor ağzı. Hep belli bir aralıkta sürekli esneterek yapıyor tuttuğu yeri. Bakın. Şuradan bir daha bakın. Bakın. Görüyorsunuz. Nefes. Hep açıklığını hep korudu. Hep korudu. Hiçbir zaman daraltmadı ağzını ki ses rahatça sürekli çıkabilsin. Oldukça büyük diyafram istiyor yalnız böyle okumalar. Ömürlük iş arkadaşlar bunlar yani. Bir ömür çalışacaksınız bunları okumak için. Yoksa olmaz. Çok zor. Bakın nasıl nefes ayarlıyor, nasıl dinlendiriyor vücudunu. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ Burada durduracağım. Aldığı ses la arkadaşlar. Bir daha başlatacağız. Buyurun. وَمَا Müthiş. كَانَ Tam tenor şu anda. قَوْلَهُمْ إِلَّا Açıklık. أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
nefes kullanması kusursuz ve dediğim gibi tam tenor bölgesinden, tiz bölgeden, kafa bölgesinden başladı bu sefer. Seste biliyorsunuz farklı pozisyonlar var. Göğüs bölgesi, ağızçı, dişler ve tam kafa bölgesine oturduğu yer. İşte burada başladığı yer tam kafa sesi dediğimiz kafa bölgesinde başladığı, büyük volümle başladığı yerdi. Tek nefesle bu kadar yapabilmesi hakikaten muhteşem bir çalışma. Çok güzel bir sesmiş gerçekten. Ama o nefesi harcayabilmek için de işte bu kadar vücudunu dinlendirmesi gerekiyor. Hiç kolay bir şey değil çünkü. Uzun bir pasajı ve tiz bir pasajı, sürekli hava harcanan bir pasajı ayarlıyor. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Şimdi burada sesinde hafif bir çatlama oldu gördüğünüz gibi. Tize çıkarken de bir kesilme oldu. Çok normal çünkü bu kadar uzun bir pasajda biraz da hafif sıkıyor farkındaysanız hoca efendi. Yani hafif de gırtlağını sıkarak okuyor. Harfleri öyle almaya alışmış. Onun da bir etkisi var. Fakat tabii ki en büyük olay hep tek nefesle gidilmesi gereken çok uzun bir pasaj olması. Yani arada nefes alacak bir durak olsa çok daha rahat halledilebilir ama sürekli uzun nefes ve ses gördüğünüz gibi 6.46'dayız şu anda. 6. dakikanın sonunda bu pasajlarda yavaş yavaş yorulma belirtisi veriyor bize. Bakın. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bu nefesle alakalı işte. Bu son bölümde artık nefesin sonunu kullandığı için ve de hep tiz ton olduğu için çok nefes harcadı. Sonuna biraz gücü kalmadı. Olabilir. Bitirelim. Pes eğlenerek. وانصرنا على القوم الكافرين. Bundan sonrası artık daha da test tonlara doğru inmeye başlayacaktır. والمحسنين. Şimdi mesela okurken farkında olmadan tizleşmiş hoca. Yani do diyez başlamış, re'ye doğru yükselmiş. Bu da şunu yarattı. Do diyezde çıktığı nota la iken re tonuna yükseldiği için si bemol si'ye doğru gitmeye başladı ve daha da tizleşti okurken. Ya, hiç kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil ama benim şahsi tavsiyem sizlere Kur'an okurken veya ezan okurken çalışmalar sırasında bu tür şeyleri bir enstrümandan ses alıp zaman zaman yaparsanız tonunuza daha sadık çıkarsınız ve zorlanmaktan kurtulursunuz. Yani farkında bile olmadan hoca do diyezden re'ye çıkmış arkadaşlar. Bu sadece onun için değil, herkes için aynı şey geçerlidir. Ben de şu anda enstrümansız okumaya başlayayım. Bir süre sonra yarım ton tizleşebilirim. Bunu hep kontrol edip dikkat etmek gerekiyor. Benim şahsi tavsiyem budur. Sizler böyle çalışın. Bir enstrümanla beraber çalışın. Bu arada tın 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 sesler geliyor, onu bir kapatayım. Mutlaka tavsiyem budur arkadaşlar size. Çok değerli bir hocamızmış. Yani okuma stili hakikaten çok özel, çok farklı. Teşekkür ediyorum gönderdiğiniz için. Biz de dinlemiş olduk.